finansal başarıya ulaşmak için olma kavramı en önemli kavramdır. Bu finansal bilinç ve farkındalığı arttırmak, hedefler belirlemek, düşünce yapınızı değiştirmek ve eyleme geçmek anlamına gelir. Olma aşaması finansal başarının temelini oluşturur ve sürekli bir gelişim sürecini işaret eder. Buradaki sistem düşüncelerinizi pekiştirmeniz yani olmak, böylece sizi mali özgürlüğe götürecek yani edinmek, adım atmak üzere harekete geçebilmeniz yani yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle finansal başarıya ulaşmanın önemli bir aşaması olan olma konseptini finansın temeli olan finansal okuryazarlıktan bile daha önemli buluyorum. Bu finansal farkındalığınızı arttırmak, finansal hedeflerinizi belirlemek ve onlara ulaşmak için çok hayati. Şimdi bu konsepti daha yakından inceleyelim. Olma nedir? Olma, finansal başarının temelini oluşturan bir düşünce ve eylem sürecidir. Bu aşama sadece bir sonuç değil, aynı zamanda finansal bilincinizi arttırmak, düşünce yapınızı geliştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için atmanız gereken adımların temel parçasıdır. Başarı ve zenginlik söz konusu olduğunda hedefler tabii ki önemlidir. Ama temel taş edinmek değildir. Temel taş olmaktır. Sanıyorum şöyle bir örnek vermek anlatım konusunda daha yardımcı olacak. Örneğin bir kadın hayal edin, bir dizi izliyor ve kendi vücuduna benzeyen oldukça fit bir vücut görüyor. Ve onun gibi olmaya kafasına koyuyor. Ertesi gün büyük bir heyecanla diyete başlıyor. Hemen spor salonuna giriyor. İşte diyor ki ben bundan sonra bu kadın gibi bir fit bir vücuda sahip olacağım. Yani ne yapıyor? Eyleme geçiyor. Fit bir vücudu edinmek için diyete başlıyor, spor salonuna gidiyor, yani eyleme geçiyor. 3 tane temel taşın ikisini ne yapıyor? Yapıyor. Şimdi yola devam edelim. Şimdi diyet yaparken kilo verme ve yeniden kilo alma istatistiklerini biz kadınlar çok iyi biliriz. Ama genel olarak söyleyeyim oldukça komplike ve değişken bir konudur. Bu istatistikler çünkü birçok faktörden etkileniyor ve kişiden kişiye çok büyük farklılıklar gösteriyor. Yani diyet aynı bile olsa sonuçlar bambaşka olabiliyor. Şöyle genel bilgileri biraz paylaşayım. Siz de beni daha net anlayın. Öncelikle ne oluyor? Şimdi diyete başladı, agresif bir şekilde diyet yapıyor. Bu diyet yaparak kilo veren birçok kişi başlangıçta gerçekten kısa vadeli başarılar elde edebiliyor. Bu dönemde bir bakıyorsunuz, ay ne kadar zayıflamışsın diyorsunuz. Bu kilo kaybı gözle görülür olabiliyor. Ancak bu dönemdeki kilo kaybının sürdürülebilir olup olmadığı çok önemlidir. O arkadaşlarınızı gözlemleyin. Çünkü bu işin bir de ikinci aşaması var. Kilo verme ve yeniden kilo alma sarmalı. Biz buna yo-yo diyet diyoruz. Birçok kişi diyet yaparken kilo verdikten sonra kilo kaybını sürdürme konusunda çok zorluk yaşıyor. İstatistiklere göre de kilo veren kişilerin çoğu zaman kilo verdikleri kilonun bir kısmını ya da tamamını geri aldığı aşikar. Şimdi buradaki eksiğimiz ne? Aslında eksiğimiz sürdürülebilirlik ve yaşam tarzı değişiklikleri. Başarılı bir şekilde kilo vermek ve kilo kaybını sürdürmek genellikle yaşam tarzı değişiklikleri yapmayı gerektiriyor. Bu daha sağlıklı yeme alışkanlıkları edinmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak ve stres yönetimini içerebiliyor. Aynı zamanda yeme alışkanlıkları konusunda kendini tanımak buradaki en önemli nokta. Ne noktada yemek yiyoruz? Yemek yerken yüksek kalorili gıdalara mı önem veriyoruz? Yeme alışkanlıklarımız, harcama alışkanlıklarımız, markete gittiğimizde neyi tercih ediyoruz? Bunlar ne yapıyor? Bizim oluşumuzla ilgili alışkanlıklar. Bu da bizi ne yapıyor? Uzun dönemde yaptığımız diyetin sürdürülebilirliğini etkiliyor. Tabii ki insan faktörü. Kilo kaybı ve sürdürme başarısızlıkları dediğim gibi kişinin motivasyonu, çevresinden gelen destek sistemleri, genetik faktörleri ve çeşitli sağlık koşulları gibi bir dizi faktörden etkilenebiliyor. Ayrıca tabii hızlı verilen kilo kayıpları ve aşırı derecede kısıtlayıcı rejimler uzun vadede başarı şansını olabildiğince azaltıyor. Sonuç olarak aynı bu kadın gibi mükemmel bir vücut edinmek isteyenlerin çoğu önce rejim yapıyor, sonra jimnastik salonuna gidiyor. Öte yandan her yıl milyonlarca insan zayıflamak için uygulayacağı mükemmel rejimi arıyor. Yani hepimiz, çoğumuz kim olmak gerektiğine değil de ne yapmamız gerektiğine odaklanıyoruz. Maalesef düşüncelerimiz değişmezse rejim yapmak işe yaramıyor. İlk adım, bu nedenle ilk adım finansal hedefleri belirlemek değildir. O kadın olmak değildir. Tabii ki bunu defterimize yazabiliriz. Bu bir kenarımızda durabilir ama ana hedefimiz bu olamaz. Bu kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerinizi tanımlamayı içerir. Öncelikle yapacağımız iş kısa vadeli hedeflerimizi oturtturmak. Uzun vadeli hedef olarak şunları kendinize sorabilirsiniz. Aynı kilo vermek gibi. Bir ev satın almak istiyor muyum?
Erken emekli olmayı mı hedefliyorum? Çocuklarım eğitim için bir fon oluştursam fena olmaz. Bu hedefler olma sürecindeki önemli taşlardır. Ancak temel taş değildir. Ancak ilk aşamada sormanız gereken sorular bunlar değil, öncesinde temel sorulardır. En önemli soru, ben kimim? Neyi seviyorum, neyi sevmiyorum? Ben nasıl biri olmak istiyorum? Düşümdeki ben nasıl? İçime döndüğümde içten kendimi nasıl biri olarak görmek istiyorum? Hayatım nasıl sürsün? Hayatımda neler dahil olsun? Hayatımdan neler çıksın gitsin? Davranış ve duygularımın kontrolünü ben elde etmek istiyor muyum? Bunlar nasıl olmalı? Ne hissetmeliyim? Bu dengeyi nasıl sağlamalıyım? Şu hayatta ne yaptığımda haz duyuyorum, ne yaptığımda mutlu oluyorum ve ne yaptığımda coşuyorum, daha tutkulu hissediyorum. Benim için bu hayatta olmazsa olmaz nedir? Elime bir kağıt alsam, üzerine bir çizim yapsam, kendi hayatımı nasıl çizerim? İçine neler eklerim? Neleri silerim? Peki bunları gerçekleştirmek için yaşadığım duygular neler? Ben nelerden korkuyorum? Temelde yaşadığım korkular gerçekçi mi? Bu korkular bana neleri yapmama ya da yapmamama mahrum bırakıyor? Çevrem nasıl? İlişkilerim nasıl? İlişkilerim iyi olsun diye kendimden vazgeçiyor muyum acaba? Ben kendi hayatımı mı? Yukarıda saydığım soruların cevabına sahip olan kişinin hayatını mı? Yoksa bir başkasının bana biçtiği hayatımı yaşıyorum? Vesaire vesaire. Hep birlikte olma aşamasını detaylıca tek tek inceleyeceğiz. Üzerinde çalışacağımız konular çok önemli. Bunların temeli düşünce değişikliği. Çünkü finansal başarıya giden yol, düşünce yapınızı gözden geçirmenizle başlıyor. Olumsuz finansal inançlar, korkular, bunların tanımlanması, finansal başarıya giden yolda düşünce yapınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Olumsuz finansal inançları ve korkuları tanımlayarak bu düşünceleri olumlu ve yapıcı düşüncelere dönüştürmek olma sürecinin önemli bir parçasıdır. Finansal hedeflerinize olan inancınızı güçlendirmelisiniz. Bu nedenle de tüm düşüncelerinizi ameliyat masasına yatırıp didik didik incelemelisiniz. Olma sürecinin ikinci aşaması da eylemde bulunmak. Finansal hedeflere ulaşmak için somut adımları atmaktır. Yani yapmak. Eğitimimizin sonraki bölümünde finansal okuryazarlığın aslında ne kadar önemli olduğunu anlayacak ve ne kadar kolay olduğuna da şaşıracaksınız. Hep birlikte eylem planları oluşturacağız. Ve bu planları uyguladığınızda karşılaştığınız sonuçlar sizi bu işe kendinizi adamanız yönünde daha da motive edecek. Örneğin tasarruf yapmaya başlayacaksınız. Tasarruf yaptıkça borçlarınızın azaldığını göreceksiniz. Borçlarınız üzerinde hakimiyetiniz arttıkça paramı daha nasıl büyütebilirim gibi araştırmalar yapmaya başlayacaksınız. Yatırım yapmak gibi adımlar atacaksınız. Ve bunlar sizin aslında olma sürecinizin birer parçası. Unutmayalım, finansal başarıda olma süreci bir son değil, bir başlangıçtır. Eğitimimizin 3. bölümü de genel olarak tüm finansal sistemi anlama, kendimizi ve gelecekteki kendimizi buradan istifade edecek şekilde konumlamak üzerine olacak. 3. aşama sürekli gelişim aşamanız. Bu aşama hem finansal bilincinizi ve becerilerinizi sürekli destekleyeceğiniz bir aşama olacak. Hem de dünyayı kavrayarak dünyadaki paranın neden var olduğunu, neden bazı insanlara daha fazla aktığını kendinizi konumlandırarak öğreneceksiniz. Edinme aşamasında da, ki bu 4. aşamamız olarak geçiyor, amacım artık sizleri tüketici zihin yapısına sahip, kötü para inançlarıyla beslenen, paranın ve sermaye sınıfının etkisi altında ezilen bir bireyden kendi parası üzerinde kontrol sahibi olabilmiş, kendi hayatını idame ettiren, kendi hayatı üzerinde söz sahibi olan, yani geleceğini tahayyül edebilen biri haline getirmiş olmaktır. Ve eğitimimizin son bölümünde tamamen içsel huzur, güven ve sükunet üzerine olacaktır. Zihninizi çatışmalardan arındırmış sonraki versiyonunuzu çok seveceksiniz. Bu versiyonunuza ileri adım kararlılıkla yürüdüğünüzü hissetmenizi istiyorum. Bu modülün sonunda artık sizin de bir hayatta yol haritanız olacak. Artık kısır döngüler sizi esir altına alamayacak. Artık her zorlukta, her sorunda bir planınız olacak. Kendiniz otomatik planlar yapabilen, hayatınızı esnetebilen, bir yere gittiğinizde alışveriş yaparken bile otomatik olarak her şeyi para olarak görebilen bir hale geleceksiniz. Ve bu para artık sizi rahatsız etmekten öte sizin geleceğinizle ilgili büyük bir yol ve umut ışığı haline gelecek. Ayrıca en sonunda finansal başarıya ulaştığınızda bu durum sadece daha fazla paraya sahip olmanız anlamına gelmeyecek.
Aynı zamanda içsel huzur ve finansal güven kazanırsınız. Finansal hedeflerinize ulaştığınızda kendinizi daha güçlü ve özgür hissedeceksiniz.